şu an Fuyucuma havalanına geldik. Buradan baktığımızda en uygun otobüsle gidiliyor Termini tren istasyonuna. Yalnız otobüs uzun sürdüğü için biz trenle gideceğiz. Trende 7.90 seferler 60 ve 100 dakika görünüyor. içinde. Ve 100 Rota dakika güncelleniyor. sürüyor arkadaşlar. Sağa dönün. Evet, şimdi Termini'ye Durak 1 dakika geçiyoruz. uzaklıkta. Sonraki Arkadaşlar biz Türkiye'de kesinlikle dondurma yemiyoruz. Dondurma enfes. Kesinlikle. Enfes gerçekten. Mangoluyu tavsiye ederim. Mangolu ve kavrulmuş fındıklı müthiş bir lezzet. 3 euroya yiyorsunuz ama harika. Gerçekten şahane. Arkadaşlar, arka tarafta kilise var Arkada da. tarihi bir kilise var. İlk gün ilk saatlerde müthiş kahvesini denemek istedik İtalya'nın. Meşhur Kolezyum. İşte burası. Çevresinde her taraf tarih arkadaşlar. Orman, park var bir tane. Çok güzel. Biz içine girmedik, içine giremedik. Çok fazla sıra var. Ve randevulu da giriliyor sanırım. Dışarıdan daha güzel duruyor bence. Uzun bir planlamadan sonra istediğimiz yere geldik. Nereye geldik? Göründüğü gibi Roma Kolezyum'dayız arkadaşlar. Roma denince, Roma yazdığımızda internette çıkan yer burası. Akşam üzeri gün batımı, müthiş bir hava, serin, esinti. Her şeyiyle çok güzel. İçine girmedik, içini gezmek istemedik. Artı randevuyla giriliyor ve biraz da paralı arkadaşlar. Onun için dışarıdan izlemesi bence çok daha şahane. Gelin mutlaka görün. Çevresindeki yemyeşil ağaçlar, parklar ve bir sürü daha tarihi eserler. Bizim memlekette Mersin'in yaylalarında, köylerinde, Kız Kalesi'nde de bunlardan var. Ama asıl yerleri kendilerine yapmışlar. Evet. Böyle. Gelin mutlaka görün. Baklarında, kolezyonun yanında özellikle istediğiniz yerden su içebiliyorsunuz. Bu şekilde altın çıkıyoruz ve buradan içiyoruz. Harika. Buz gibi değil mi? Şahane, çok lezzetli. Arkadaşlar Roma'da Türk usulü yemek bulmanız çok zor. Genelde kruvasan ve poğaça şeklinde şeyler var. Onlar da çok size hitap etmez. Termini bölgesinde biz böyle bir yer bulduk. Helal Hint asıllı kişiler işletiyor. Vallahi çok güzel şeyler var. Şöyle fiyatlar da yazıyor. Balıklar var. Somon var, tavuk var. Köfte var. Biz pizzasını denedik. Pizzaları harika. Şöyle basmati pirinçten pilavları var, balıklısı var. Onları deneyeceğiz inşallah. Pizzaları bu şekilde. Gayet doyurucu. Bir kişiyi fazlasıyla doyuracak pizzalar. Biz domatesli mozzarella peynirlisini denedik. Peyniri harika arkadaşlar. Peyniri süperdi yani. Çok şahane bir tadı vardı. Ondan sonra böyle balık, deniz ürünlerinden olan makarnaları var. Bunlardan mutlaka bir denememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Karidesisi de var. Ve bunun dışında bizim KFC tarzında çıtır tavukları var. Bunlar çok lezzetli. En az KFC kadar lezzetli. Burayı kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Termini tren istasyonunun karşısında ara sokakta genelde zaten Hint asıllı kişilerin işlettiği restoranlar. Yoksa normal şartlarda aç kalırsınız arkadaşlar. Yani bize hitap eden yemekler başka yerlerde pek yok. Arkadaşlar Roma'da yağmurlu bir sabaha uyandık. Yağmur yağıyor, çiseleyen bir yağmur. Çok aşırı bir yağmur değil. Ara sokaklardan yürüyerek meşhur çeşmeye gitmeye çalışıyoruz. Ama her yer tarih, her yer tarihi eser. Evet, gezimiz devam ediyor. Roma'da neredeyse bütün ara sokaklar bu şekilde kare taşlarla döşeli ve müthiş bir görüntü oluşturuyor. Yağmurla yolculuğumuza devam ediyoruz. Io che tratto della mano ed ecco, è la cosa molto buona, e stasera è una vita, questo giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Evet. Az önce Floransa'ya geldik. Floransa'da güzel bir yağmur bizi karşıladı. Çok güzel, çok farklı duygular yaşıyorum şu anda. Otelimizin yanında hemen şöyle bir yer var. Buranın daha neresi olduğunu öğrenemedik. Ama müthiş güzel görünen bir yer. Sokaklar harika, insanlar şahane. Çok güzel buralar. Böyle bir sokağın olabileceğini, böyle bir yerin olabileceğini insan hayal bile edemez. Çok güzel. Evet arkadaşlar, burası Trevi Çeşmesi. Roma denince bir diğer akla gelen yer. Roma'da yağmur yağmasına rağmen çok güzel, çok kalabalık bir yer. Evet, burası Ponte Vecchio Köprüsü. Arno Nehri üzerinde bulunan Floransa'nın en meşhur köprüsüdür. Burası Floransa'nın
en meşhur mekanlarından, tarihi yerlerinden bir tanesi Floransa Katedrali. Geceleyin yağmur esnasında burayı görüntüledik. Yağmur eşliğinde çok daha güzel bir manzarası vardı Floransa'nın ve Floransa Katedrali'nin. Evet, burası da Floransa Katedrali'ne çok yakın bir meydan. İçinde restoranlar bulunan ve meşhur atlı karıncasıyla meşhur olan bir meydan. Yine yağmur eşliğinde burayı gezdik. Bugün Floransa'dan ayrılıyoruz. Floransa'ya dün evvelsi gün akşam üzeri gelmiştik. 2 gece kaldık Floransa'da ve arkadaşlar yetti, gerçekten yetti. Bir tam gün Floransa için yeterli. Zaten yürüyerek gezebiliyorsunuz. Çok büyük bir yer değil. Ulaşım çok kolay. Tramvaylarla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. En uzak mesafesi yarım saat sürüyor. Onun dışında Floransa ile ilgili bir değerlendirme yapmak istedik. Neler var, farkı neler? Roma'dan bir kere daha modern bir yer arkadaşlar. İnsanlar burada defiledeymiş gibi şık giyiniyorlar gerçekten. Roma'ya göre biraz daha pahalı bir yer. Roma kadar ucuz değil. Onun dışında İnsanlar İtalya'da genelinde biraz kibar, saygılılar ama Floransa'da bu daha çok. İnsanlar çok kibar, çok saygılı, çok elit, çok yardımseverler. İnsanlar yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve rahatlıkla anlaşabiliyorsunuz. Yani hiçbir dil bilmeseniz bile işaret diliyle anlaşabiliyorsunuz. İngilizce biliyorlar. Onun dışında mesela yayalara inanılmaz saygılılar. Ayağınızı yola attığınız anda motoru, arabası hepsi duruyor. Korna sesi hiç yok. İtalya genelinde böyle. Roma'da da böyleydi. Ama burada daha çok. Hiç korna sesi duymuyorsunuz. Biz Roma'dan Floransa'ya 3 saatlik otobüs yolculuğu yaptık. Ve bir kere olsun adam kornaya basmadı. İnanılmaz sabırlılar. Sonra sokak hayvanı hiç yok. Köpek, kedi hiç görmedik arkadaşlar. Tamamen hepsi sahiplendirilmiş. Sahiplendirilmiş kedi de görmedik işin açığı. Ama köpek var. Ulaşım çok kolay dediğimiz gibi. Tramvaylar var, otobüsler var. Hepsi 1.7 euro, 1.2 euro civarında. Uygun. Arabalar İtalya genelinde küçük. Roma'da küçüktü. Burada neredeyse bütün arabalar küçük arkadaşlar. Fiat'ın 500'ü, ondan sonra Citroen küçükler, Smart, elektrikli Smart'lar, elektrikli araçlar, hibrit araçlar çok fazla. Burada da yine kruvasan, pizza ve makarna üzerine, kahve üzerine bir kültür var. İtalya genelinde böyle sanırım. İnsanlar olarak burada
düzeni bozan kişiler, yani böyle sokakta yaşayan insanlar genelde siyahiler, Hintliler ve Cezayirliler. Lokantalarda girdiğinizde Çin lokantası görebiliyorsunuz. Çinlilerin işlettiği, Hintlilerin işlettiği, Cezayirlilerin işlettiği lokantalar çok fazla. Türk olarak biz birkaç tane Türk'e rastladık. Türk turist çok fazla yoktu bu dönemde özellikle. Biz şu anda Mayıs ayının başındayız ve hava harika, çok güzel. Yazın da zaten 30 dereceye geçmeyen bir sıcaklığı varmış buranın, araştırdığımıza göre. Yani Floransa böyle, Floransa biraz daha elit Roma'ya göre. Venedik'e geçeceğiz buradan. İnşallah Venedik hakkındaki yorumlarımızı da orayı gezdikten sonra yapacağız. Beğenin, abone olun, inşallah takip edin bizi. Evet, dün Floransa'daydık. Floransa'dan otobüs yolculuğuyla 3 saat süren bir otobüs yolculuğu ile Venedik'e geldik. Venedik adasına diyeyim, otobüs geçiyor, bir yere kadar geliyor. Orada sizi bırakıyor. Oradan Venedik'in içine bunlar gibi dolmuş feribotlar var, tekneler var. Bunlarla geçiyorsunuz. Bunlarla geçmek gerçekten güzel çünkü etraftaki tarihi yerlerin arasından geçiyor, katedrallerin arasından geçiyor. Bir nevi tur gibi oluyor. Bu tekneler biz $10 verdik kişi başı. Bayağı pahalı. Ama süre olarak 20 dakika, 30 dakika civarında sürüyor. Çok fazla bir seçeneğimiz de yok. Venedik'e geçebilmek için bunlar da haricinde. Evet, bugün de Venedik'teyiz. Venedik'te ilk günümüz. Floransa'dan buraya geldik otobüsle. Otobüs yolculuğu sürdü 3,5 saat falan ama arkadaşlar kesinlikle değer, kesinlikle değdi. Şöyle çok güzel bir atmosferi var, çok farklı bir yer. Yine şapeller, kiliseler her yerde. Evet, gezimiz devam ediyor. Venedik'in ünlü meydanlarından bir tanesindeyiz. Arkadaş şahane bir kilise. Şapel de olabilir. Şurada bir saray. Müthiş, harika bir ortam. Akşam üzeri saati. Eşimle birlikte Venedik'teyiz. Kesinlikle tavsiye ederim.
aydınlatılmış sokaklarda şahane bir atmosfer, şahane bir hava. Sokaklar böyle dar dar, köprülerden geçiyorsun, dar sokaklardan geçiyorsun. Çıkmaz dediğin yerlerden çıkıyorsun, geçiyorsun. Venedik'te gece. Evet, burası da Ahlar Köprüsü. Evet, çok meşhur Venedik'in köprülerinden bir tanesi. Şu sol taraf mahkeme yapılan yermiş, yargılanıyorlarmış. Ceza alınca bu köprüden geçip şuradan son kez pencereden dışarıya bakıyorlarmış. Ah çektikleri için de Ahlar Köprüsü'ymüş. Daha sonra bu tarafta zindanlara atılıyorlarmış. Evet, Ahlar Köprüsü. Venedik'te meşhur köprülerden bir tanesi. That's pretty one, madam. Good luck. Yok hayır istemiyorum. Evet, Venedik'in ünlü meydanlarından bir tanesindeyiz. Muhteşem saraylardan bir tanesi. Büyüleyici arkadaşlar. Gerçekten büyüleyici. Evet, Venedik sokaklarında son günümüz. Kahvaltı için bir dönerci bulduk. Hemen otelimizin yan tarafında. Türk döner yapıyorlar bizim. Tavuk döner. Ayrıca envai çeşit pizzalar, hamburgerler, hepsi var. Fiyatları size göstereyim. Şöyle 7 euro. Mantarlı, domates soslu, kaşarlı, mantar, zeytin, sucuklu, patlıcanlı, etli, soğanlı, patatesli. Bunun neyle olduğunu bilmiyorum. Ve daha birçok çeşit gidiyor. 9 euro ile 7 euro arasında. Böyle dürümler var. Yine kebap yazıyor ama muhtemelen dönerlerin çeşitleri gibi bir şey. Böyle kendi eklerinde. Fiyatlar da bu şekilde. Şimdi size pizzayı göstereceğim arkadaşlar. Kocaman bir pizza. Kiloyla satılıyor bunlar. Ya da dilimle de olabilir burada. Şu an tartı giremiyorum. 3 euro. 3 euroya şöyle kocaman şahane bir pizza alabiliyorsunuz. Bunun yanında böyle biberli, domatesli, kabaklı olanı da var. Bu da kocaman. Ayrıca şöyle bir börekleri var. Bunların içinde de kaşarlısı var. Gene böyle pizza soslusu var. Evet, burada arkadaş yapıyor. Kaşarlı ve jambonlu yapıyor. Genelde çalışanlar Cezayirli, Tunuslu arkadaşlar burada. Yerli çalışan pek yok. Bizim dönerimiz de buraya girmiş. Evet, bu şekilde. Evet, Roma, Floransa, Venedik gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. En sonunda bir değerlendirme yapmak istedik. Bazı yemekleri size gösteremedik. Çekim yapma fırsatımız olmadı. Yemekleri gerçekten çok güzel.
Deniz ürünleri, karışık deniz ürünleri olan spagettisini kesinlikle tavsiye ederiz. Çok şahaneydi, çok farklı bir lezzetti. Pizzaları çok güzel, kiloyla tartarak pizza verilen yerler var. Ayakta yenilen daha uygun yerler var. Eğer oturursanız farklı fiyatlar çıkıyor. Onun dışında atıştırmalıkları çok fazla. Tiramisu'sunu deneyin. Cheesecake'ini mutlaka deneyin. Dondurmasını es geçmeyin. Dondurma mutlaka yiyin İtalya'ya gittiğinizde. İtalya, Roma, Floransa fark etmez. Her yerde çok güzel. Biz çok zevk aldık. Fiyatlar olarak tabii ki Türkiye'ye göre pahalı. Yalnız Avrupa ülkeleri arasında en ucuz ülkelerden bir tanesi. Sizi çok fazla hırpalamayacak fiyatların olduğunu söyleyebilirim. Sadece ulaşım çok pahalı. Havaalanından şehir merkezlerine, şehir merkezinden havaalanlarına ulaşım biraz pahalı. Onun dışında sigara pahalı. Giderken bence bir karton sigara götürün derim. Sigara içen arkadaşlar tabii ki içmeyin ama. Yani sigara pahalı. Onun dışında gayet güzel, gayet doyurucu bir tatildi. Mevsim olarak biz Mayıs ayında gittik. Mayıs'ta çok güzeldi. Haziran-Temmuz ayında Venedik'te özellikle çok sıcak olduğunu ve sinek olduğunu söylüyorlar, sivrisinek. Mayıs ayında herhangi bir şey yoktu, herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Biz kendimiz gezmeyi tercih ettik. Turla falan gitmedik ve halkla iç içe olarak birbirimize karışarak o anı yani onların yaşantısını birebir gözleyerek, yaşayarak deneyimlemek istedik. Konaklamalar biz daha öncesinden 2 ay öncesinden aldığımız için uygundu. Yani 2 kişi 2000 lira civarında konakladık geceliğini. Bunlar tabii ki Roma merkez, Floransa merkez ve Venedik merkezdi. Çevresindeki otellerde, biraz daha dışarıdaki otellerde daha uygun fiyatlara konaklayabilirsiniz. Uçak fiyatlarını 5000 lira civarında ayarladık Adana'dan Roma'ya ve Venedik'ten Adana'ya şeklinde ayarlamıştık. Fiyatlar gayet iyi uçak konusunda ama fiyatları sürekli takip etmeniz ve uygun olan zamanlarda denk getirdiğinizde almanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında Roma'dan Floransa'ya, Floransa'dan Venedik'e otobüsle geçtik. Bunların biletlerinde aylar öncesinden daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Kamil Koç aracılığıyla bu biletlere sahip olabiliyorsunuz. Bizim yeşil pasaportumuz olduğu için herhangi bir vizeyle uğraşmadık. Vize problemimiz olmadı. Diğer bordo pasaportu olan arkadaşlar vize konusunu bir araştırsınlar derim. Bizim için çok güzel, çok eğlenceli bir tatildi. İnşallah gelecek sefere bir Asya ülkesi planlıyoruz. Eğer sizin de bir fikriniz varsa Asya ülkeleri konusunda hangisine gitmemiz konusunda bir tercih sunarsanız, bir tavsiyede bulunursanız çok seviniriz. Video hakkında yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalıma da abone olursanız, bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.